Korsikalı sıradan bir topçu subayından, papanın elinden alıp kendi tacını kendi giyen bir imparatora, Avrupa haritasını kılıcıyla yeniden çizen adamın hikayesine hoş geldiniz. Bölüm 1. Korsikalı Yabancı. İnsanlık tarihinin o sonsuz hikayelerinden birine, efsanelerin, ihtirasın ve top seslerinin birbirine karıştığı bir döneme gidiyoruz. Avrupa haritasını bir kağıt parçası gibi buruşturup yeniden çizen, tek başına tüm imparatorluklara kafa tutan bir adam. Boyuyla alay edilen, aksanı yüzünden dışlanan ama gölgesi tüm Avrupa kıtasının üzerine düşen askeri bir deha, Napolyon Bonaparte. Sadece yoksul bir adadan çıkıp imparatorluk tacını giymekle kalmadı. Savaş sanatını, kanunları ve bir kıtanın kaderini sonsuza dek değiştirdi. Peki, bu dışlanmış Korsikalı çocuk nasıl oldu da kralların korkulu rüyası, orduların taptığı bir savaş tanrısına dönüştü? Hazırsanız, barut dumanları arasında yükselen bir efsanenin izini sürüyoruz. Napolyon, 1769'da Akdeniz'in Sarp ve yoksul adası Korsika'da, Fransa'nın adayı işgalinden sadece bir yıl sonra doğdu. Ailesi soyluydu ama ceplerinde tek kuruşları yoktu. 9 yaşında eğitim için Fransa'ya gönderildiğinde, Fransızcayı garip bir İtalyan aksanıyla konuşan, cılız ve yalnız bir çocuktu. Askeri okuldaki zengin Fransız soyluları onunla durmadan alay ediyordu. Ama Napolyon'u ağlamak ya da pes etmek yerine kendini kütüphanelere kilitledi. Tarih okudu, Büyük İskender'in, Jules Caesar'ın seferlerini ezberledi ve en önemlisi, matematiğe ve topçuluğa aşık oldu. O, kılıçların değil, topların ve barutun dünyayı değiştireceğini diğer herkesten çok daha önce görmüştü. Bölüm 2. Devrimin çocuğu ve Toulon 1789'da Fransa, tarihinin en büyük depremini yaşadı. Fransız devrimi. Krallık yıkılmış, giyotinler işlemeye başlamış ve ülke kaosa sürüklenmişti. Pek çokları için bu bir felaketti ama genç bir topçu subayı olan Napolyon için kaos, tırmanılacak bir merdivendi. 1793'te İngiliz donanması tarafından desteklenen kralcılar Toulon limanını ele geçirdiğinde Cumhuriyet ordusu çaresizdi. Sahneye 24 yaşındaki yüzbaşı Bonaparte çıktı. Komutanlarını haritalar üzerinde ikna ederek topları doğrudan limana bakan tepelere yerleştirdi. Ateş emrini verdiğinde toplar bir senfoni gibi çalıştı ve devasa İngiliz donanması limandan kaçmak zorunda kaldı. Toulon alınmıştı ve Napolyon artık bir isimdi. Ancak asıl sıçramasını 1795'te Paris sokaklarında devrime karşı ayaklanan isyancıları bir avuç şarapnel ile topları acımasızca kalabalığın üzerine ateşleyerek bastırdığında yapacaktı. Artık o, Cumhuriyeti kurtaran adamdı. Bölüm 3. Çıplak Ordu ve Misir Güneşi. Ödül olarak 1796'da İtalya'daki Fransız ordusunun komutanlığına atandı. Karşısında bulduğu ordu, aç, donanımsız, maaş alamayan ve moralmen çökmüş bir çapulcu sürüsüydü. Ama Napolyon onların karşısına geçti ve o meşhur konuşmasını yaptı. Askerler, çıplaksınız ve açsınız. Sizi dünyanın en verimli ovalarına götüreceğim. Orada onur, zafer ve zenginlik bulacaksınız. Ve dediğini yaptı. Uyguladığı taktikler dönemin hantal savaş kurallarını alt üst ediyordu. Ordusunu küçük, hızlı hareket eden kolordulara böldü. Düşmandan her zaman daha hızlı yürüdü, onları beklemedikleri yerlerden vurdu ve Avusturya İmparatorluğu'nun devasa ordularını art arda ezdi geçti. O artık sadece bir general değil, askerlerinin gözünde yenilmez bir idoldü. Hırsı Avrupa'ya sığmıyordu. Tıpkı hayranı olduğu İskender gibi doğuya yöneldi. Hedef, Mısır'dı. Amacı İngiltere'nin Hindistan'la olan ticaret yolunu kesmekti. Piramitler Muharebesi'nde askerler şu piramitlerin tepesinden 40 asır size bakıyor diye seslendi ve Memlük atlılarını modern topçu kareleriyle darmadağın etti. Mısır'da sadece savaşmadı, yanında götürdüğü bilim insanlarıyla antik Mısır tarihinin kapılarını araladı, ünlü Rosetta taşını buldurdu. Ancak İngiliz Amiral Nelson, Fransız donanmasını Nil'de yok edince, Napolyon ordusunu geride bırakıp gizlice Fransa'ya dönmek zorunda kaldı. Yine de halk onu bir yenik olarak değil, bir kahraman olarak karşıladı. Bölüm 4, Tacin sahibi ve Austerlitz, Güneşi Fransa siyasi bir bataklığın içindeydi. Napolyon 1799'da bir darbeyle gücü eline aldı ve birinci konsül oldu. Ülkeyi dipten uca yeniden inşa etti. Modern hukukun temeli olan Napolyon kanunlarını yazdırdı, ekonomiyi düzeltti.
Ancak o, Cumhuriyet'in bir memuru olmakla yetinmeyecekti. 1804 yılında Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde eşi benzeri görülmemiş bir tören yaşandı. Papa tacı giydirmek için oradaydı. Ama Napolyon tacı Papa'nın elinden aldı ve kendi elleriyle kendi başına taktı. Tıpkı Gordiyon düğümünü kesen İskender gibi, gücünü kimseden değil, bizzat kendinden ve kılıcından aldığını tüm dünyaya ilan ediyordu. Artık Fransa İmparatoruydu. Cevap gecikmedi. İngiltere, Rusya ve Avusturya birleşerek Fransa'ya savaş ilan etti. 1805 yılında Napolyon askeri dehasının başyapıtını sergiledi. Austerlitz Muharebesi veya diğer adıyla Üç İmparatorlar Savaşı. Napolyon, bilerek sağ kanadını zayıf gösterdi ve Rus-Avusturya ordusunu yüksek Pratzen tepelerinden inip saldırmaya kışkırttı. Düşman tuzağa düşüp merkezini boşalttığında, sabah sisinin arasından çıkan Fransız ana kuvvetleri düşman hattını tam ortadan yardı. O gün parlayan Austerlitz güneşi, Napolyon'un Avrupa'nın mutlak hakimi olduğunun gökyüzündeki mührüydü. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu tek bir savaşla haritadan silmişti. Bölüm 5, Beyaz Cehennem ve Düşüş Kıta Avrupası onun ayakları altındaydı ama İngiltere okyanusların hakimi olmaya devam ediyordu. İngiltere'yi ekonomik olarak boğmak için kıta ablukası sistemini kurdu. Ancak Rus Çarı 1. Alexander bu ablukayı delince Napolyon hayatının en ölümcül hatasını yaptı. 1812'de o güne kadar toplanmış en büyük orduyla 600 bin kişilik büyük ordu ile Rusya'ya girdi. Ruslar savaşmak yerine geri çekiliyor, tarlaları yakıyor, kuyuları zehirliyor ve Fransızlara koca bir hiçlik bırakıyordu. Napolyon nihayet Moskova'ya girdiğinde şehir bomboştu ve kısa süre sonra Ruslar tarafından ateşe verildi. Napolyon, yanan şehrin ortasında haftalarca Çar'ın teslim olmasını bekledi. Ama Çar hiç gelmedi. Ekim ayında geri çekilme emri verdiğinde ise artık çok geçti. Tarihin en acımasız komutanı sahneye çıkmıştı. Rus kışı. Eksi 30 derecelere varan soğukta açlık ve hastalık Fransız ordusunu kırıp geçirdi. Askerler atlarını yiyor, donmamak için hayvanların karnını yarıp içine giriyordu. Kazak atlıları ise sürekli vurkaç yapıyorlardı. 600 bin kişiyle başlayan o görkemli yürüyüşten Fransa'ya sadece 20 bin civarında donmuş ve perişan hayalet dönebildi. Yenilmezlik aurası parçalanmıştı. Bölüm 6. 100 gün, Waterloo ve son sürgün. Kan kokusunu alan Avrupa devletleri hemen birleşti. Leipzig'de Uluslar Muharebesi'nde ağır bir yenilgi alan Napolyon, 1814'te tahttan feragat etmeye zorlandı ve Akdeniz'deki Küçük Elba Adası'na sürgüne gönderildi. Herkes efsanenin bittiğini sanıyordu. Ama yanılıyorlardı. Napolyon adada sadece 10 ay durabildi. Bir gemiyle gizlice Fransa kıyılarına çıktı. Onu tutuklaması için gönderilen kraliyet ordusunun karşısına tek başına dikildi, paltosunu açtı ve bağırdı. Eğer içinizde imparatorunu vuracak biri varsa, işte buradayım, ateş edin. Kısa bir sessizliğin ardından askerler gözyaşları içinde, çok yaşa imparator diye bağırarak onun saflarına katıldı. Tek bir kurşun atmadan sadece karizmasıyla Paris'i ve tahtını geri aldı. Tarihe geçen bu döneme 100 gün denildi. Avrupa dehşet içindeydi. Hemen devasa ordular toplandı. Nihai hesaplaşma 1815'te Belçika'daki Waterloo kasabasında yaşandı. Karşısında İngiliz komutan Wellington Dükü vardı. Gece yağan yağmur toprağı çamura çevirmiş, Napolyon'un en büyük silahı olan toplarının manevra kabiliyetini yok etmişti. Savaş gün boyu bir kıyım şeklinde sürdü. Akşamüstü Prusya ordusunun da İngilizlere yardıma gelmesiyle Fransız hatları çökmeye başladı. Napolyon, son çare olarak yenilmez denilen efsanevi eski muhafızlarını cepheye sürdü. Ancak onlar da İngiliz ateşi altında gerilemeye başlayınca savaş alanında o meşhur dehşet çığlığı koptu. Muhafızlar geri çekiliyor. Waterloo, Napolyon'un askeri dehasının mezarı oldu. Bölüm 7. Bir kayanın üzerindeki imparator. Bu kez onu Avrupa'dan çok uzağa, Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki rüzgarlı ve ıssız bir kayalığa, Saint Helena adasına sürdüler. O, kıtaları titreten adam, artık rutubetli küçük bir evde, İngiliz gardiyanların gözetimi altında yaşamaya mahkumdu. Kılıcını kaybetmişti ama kalemini eline aldı. Kendi anılarını yazdırarak, kendinden sonraki nesiller için kendi efsanesini inşa etti. 5 Mayıs 1821'de şiddetli bir fırtınanın adayı dövdüğü bir gecede 51 yaşındayken son nefesini verdi. Ölüm döşeğindeki son sözleri bir ömrün özetiydi.
Fransa. Ordu. Ordunun başı Josephine. Napolyon Bonaparte, ardında kanla yıkanmış ama tamamen değişmiş bir Avrupa bıraktı. Kendi kurduğu imparatorluk çökmüş olsa da Avrupa'ya yaydığı milliyetçilik ve eşitlik fikirleri bir daha asla şişeye geri dönmeyecek bir cindi. O tarih sahnesinden bir kuyruklu yıldız gibi geçti. Dünyayı yaktı, aydınlattı ve yok oldu. Korsikalı bir topçu subayı olarak başladığı hayatını, insanlığın asla unutamayacağı o ölümsüz, sonsuz hikayelerden biri olarak tarihin kalbine kazıdı. Bu tarihi yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Sonsuz hikayelerde geçmişin tozlu sayfalarını aralamaya devam edeceğiz. Daha fazla hikayeyi gün yüzüne çıkarmam için videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tarihle kalın.